Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kanyon çarpışması etkinliği için bir rehber niteliğinde bir video hazırlayacağım. Video biraz uzun olacak çünkü malum kanyon çarpışması 1 saat kadar sürüyor. Ama ben tabi hızlandırarak o süreyi sizler için birazcık kısaltacağım. Bazı yerleri atlayacağım. Ama genel olarak her noktadan bahsetmeye çalışacağım. Yani bir rehber niteliğinde olacağını hedeflediğim için güzel bilgiler verebilirim diye düşünüyorum. Şu an gördüğünüz gibi 20 saniye içerisinde başlayacak. Etkinlik ilk 3 dakikası hazırlık aşaması arkadaşlar. Birinci aşamanın ilk 3 dakikasında size içeri girmeniz için bir fırsat tanıyorlar gibi düşünebilirsiniz. Tıpkı Dökümhane Savaşı'nda olduğu gibi. İkinci aşama 20 dakika, üçüncü aşamada gene 20 dakika sürecek. Sadece ilk aşamamız 17 dakika sürecek. Gördüğünüz gibi hemen herkes halır halır başladı ilerlemeye. Biz de tek bir kol üzerinden ilerlemeye başlıyoruz. Alt koldan ilerlemeyi tercih ettim. Bütün birliklerimi hızlıca hareket ettiriyorum. Çünkü bir yerde çok kişi olduğu zaman siz savaşa dahil olamıyorsunuz. Savaşa dahil olup puan kazanabilmeniz için o yerde ilk 5'e girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer ilk 5'te değilseniz hızlıca bir sonraki hedefe doğru ilerlemelisiniz. Ben de öyle yaptım ve şu an savaş bekliyor konumdayım. Savaşan tarafım yani. Sırayla bütün intikallerim savaşacak burada. Şimdi burayı ele geçirdim ve bir sonrakine doğru ilerliyorum gördüğünüz gibi. Buradan alta veya yukarı ilerleyebilirsiniz. Ben yukarı ilerlemeyi tercih ettim. Bir grupta alta gitti zaten. Hatta bir sonrakine de geçiş yaptım. Bu şekilde birliklerimi dağıttım. Böylece hızlı bir şekilde savaşa dahil olup puan kazanmaya başlamış oldum. Burada ilk başta paralı askerleri yeniyorsunuz arkadaşlar. 5'er tane paralı asker bulunuyor. Bunları yenmek çok zor olmuyor zaten. Önemli olan hızlıca bu kısmı tamamlayıp dakika başına aldığımız puan miktarını arttırmak hedefimiz. O yüzden benden size tavsiye ittifak üyelerinize bir iletişim halinde olun ve herkese belli bir kol belirleyin. Yani sanıyorum ki 4 tane kol var. Sağdan sola doğru bir numara verebilirseniz 1, 2, 3, 4 diye. Kimin hangi koldan ilerleyeceğini önceden söylerseniz hızlı bir şekilde bütün bölgeleri ele geçirmiş olursunuz ve daha hızlı bir şekilde puan toplamaya başlarsınız. Şu an gayet iyi durumdayız. Bölgelerimizi alıyoruz ve yan kollardan da kırmızı ve mor bölgelerden birer tane bölge aldık. Şu an en önde götüren biziz durumu arkadaşlar. Bu çok güzel bir gelişme diyebilirim. Çünkü şunu görmüş olacağız. Biz o en alt ve en üst yandan ilerlediğimiz zaman hangi ittifakın bizi daha çok zorlayacağını da anlamış olacağız. Yani hangi ittifakın daha güçlü olduğunu göreceğiz. Bizi güçlü olan ittifakın olduğu tarafından savunma, zayıf olan ittifakın olduğu tarafından ise saldırı yapacağız arkadaşlar. Bu da önemli bir taktik. Bunu tabi o hazırlık aşamasındaki ittifak güçlerine bakarak da az çok fikir sahibi olabilirsiniz. Ama önemli olan ne kadar aktif oyuncunun katıldığı olduğu için hani daha güçsüz bir ittifakta daha fazla aktif oyuncu varsa bu yanıltıcı olabilir. O yüzden siz dediğim gibi ilk sağ ve sol taraftan karşı ittifağa hamle yaptığınızda ne kadar direnç gösteriyorlar, ne kadar zorlanıyorsunuz bölge almakta. Oradan anlayın ve zorlandığınız yani daha güçlü olan ittifakın olduğu kanattan savunma yapın arkadaşlar. İlerlemeye çalışmayın. İlerlemenizi zayıf olan ittifakın tarafından yapın. Şu an görülüyor ki bizim için zayıf olan ittifak Mor İttifak gibi görünüyor. O yüzden ilerlememizi Mor İttifak'tan yana yapacağız. Evet, ilk aşama için temel taktikler böyleydi. Şimdi birazcık maç üzerinden konuşayım, çarpışma üzerinden konuşayım. Şu an gördüğünüz gibi iki tane, bir tanesi savaş halinde, bir tanesi intikal ediyor, bir tanesi hazır bekliyor konumunda. Sağ üstteki haritada kendi yerlerinizi yeşil nokta şeklinde görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bir hamle yapacağınız zaman oradaki yeşil noktalar size doğru yani doğru yerdeki konuşlandırmanızı hareket ettirmeniz için önem arz ediyor. Yani siz bir yere hamle yaparken en uzak yerdekiyle hamle yaparsanız hata etmiş olursunuz. Hamlelerinizi planlarken kendi konumunuza düşünerek planlamalısınız. Yoksa yanlışlıkla savaşan bir konumdaki kişiyi hareket ettirirsiniz. Yani savaşan bir konumdaki kişiyi hareket ettirirsinizden kastım da şu arkadaşlar. Atıyorum siz bir konuma ilerleyeceksiniz. Hazırda bekleyen bir birliğiniz var. Bir de savaşan bir birliğiniz var. Konuşlandır dediğiniz zaman
Size savaşan birliğiniz daha yakınsa daha düşük bir yakıt miktarına konuşlandırma yapma seçeneği sunar. Siz her zaman en düşük yakıt en yakındır diye düşünüp konuşlandırma yaparsanız işinizi bozmuş olursunuz. Savaşan kısımdan ayrılmış olursunuz. Hazırda bekleyen de boşu boşuna hazırda beklemeye devam eder. O yüzden bu hataya düşmeyin arkadaşlar. Mutlaka haritadaki konunuza hangi birliğinizi hareket ettireceğinize iyi dikkat edin. Zaten böyle gördüğünüz gibi profil resmi gibi işte Hector olsun, Molly olsun, Jesse olsun onları görüyorsunuz resimlerini. Oradan da anlayabilirsiniz hangi birliğinizin nerede olduğunu. Bu birlik dizilişlerini etkinlikten önce ayarlamanız için bir fırsat veriyor size arkadaşlar. Ben burada hani bir tane en güçlü yapmaktansa güç dağılımı yapıyorum. 3 tane iyi seviyede birlik intikali oluşturuyorum. Güçleri birbirine yakın olacak şekilde. Yani size de tavsiye ederim. Şu ana kadar hiç olumsuz bir yanını görmedim. Faydası oldu diyebilirim. Şu an 8760 ile dakika başına en çok puan kazanan ittifak biziz. Yavaş yavaş puan farkını açmaya devam ediyoruz. Yani puan farkları 10K, 20K gibi önemli farklara ulaştı. Zaman geçtikçe bu şekilde devam edersek daha da artacaktır zaten. Şu an benim hazırda bekleyen 2 tane birliğim vardı. Onlarla mor bölgeden ilerleme yapacağım. Şöyle Hisar'da bekleyen birliklerimi. Dirilenler Hisar'a gidiyor arkadaşlar. Bu başlangıç noktasına yani. Siz diriltmeyi hangi durumda yapmalısınız derseniz bence başta çok yapmanıza gerek yok. Çünkü baş kısımlarda zaten çok kişi aynı anda hareket ettiği için yavaş yavaş bölgeler alındığı için çok acil bir şekilde size ihtiyaç olmuyor. Baş kısımlarda dirilme için yakıt harcamanızı pek önermem. Zaten 100.000 yakıtla başlıyorsunuz. Bence yakıt harcamaya 200.000 yakıta yaklaştığınız zaman yapın derim. Çünkü ilk kısımlar dediğim gibi çok önemli değil. Esas ikinci aşama ve üçüncü aşama gibi kısımlarda çok fazla yakıta ihtiyacınız olacak. Oralarda önemli hamleler, önemli destekler yapmanız gerekecek. O yüzden bence ilk aşamada 200'e kadar çıkartın yakıt miktarınızı derim. Zaten ikinci ve üçüncü aşamalarda da mesafeler de uzayacağı için daha fazla yakıt ihtiyacınız olacak hamle yaparken. Bu yüzden de yakıt biriktirmek önemli. Ben de yakıtımı biriktirerek hareket ediyorum gördüğünüz gibi. Evet, saniyeler içinde buradaki kale açılacak ve ben de oraya hamle yapmak için hemen yakınına bir yere konuşlandırma yapmıştım. Hazırda bekliyor durumunda şu an Molly intikalim. Hemen Molly ile birlikte buraya konuşlandırma yapacağım. Hızlıca buraya ele geçireceğiz. Buraya ele geçirdikten sonra da kırmızıların bizle olan bağlantısını keseceğiz arkadaşlar. Böylece kırmızılara rahat bir şekilde savunma yapabileceğiz. Bu kale neden önemli? Hem diğer ittifakla bir bağlantı noktası verdiği için önemli. Hem de güzel puan verdiği için önemli. O yüzden bu kaleyi vakit kaybetmeden ikinci aşama başlar başlamaz hemen ele geçirmelisiniz arkadaşlar. Böylece diğer rakip ittifakın da sizin içinizden ilerlemesine engel olmuş olursunuz. Zaten dediğim gibi bir yere önce ele geçirmek çok önemli her zaman. Çünkü siz bir yere ele geçirdiğinizde kendi savunmanız olmasa bile paralı asker savunması oluyor. İçeride 5 tane paralı asker de rakiple savunma yapıyor size. Yani rakip size saldırdığında sizin kendi savunmanız yetersiz gelse bile paralı askerler onları oyalar ve orada takviye yapabilirsiniz. O yüzden bir yeri mutlaka önce alın arkadaşlar. Yani aşama başlangıçlarında son 30 saniye falan mutlaka hazır konumda bulunun derim. Özellikle de bu merkez olayında, çünkü merkezin puanı 50.000 olduğu için her an her dengeyi değiştirebilir. Yani hangi ittifakın birinci olması yönünde de önemli etki gösterebilir. O yüzden özellikle 3. aşamanın başlangıcında hazır bir konumda içeri yoğun bir şekilde asker biriktirecek şekilde, içeri asker intikali yollayacak şekilde hazır bulunmalısınız. Evet, şu an ben buradaki intikalimi geri çekiyorum. Çünkü oradan zaten artık devamı yok, ilerisi yok. Hemen hangi noktada ihtiyaç varsa o noktaya yöneliyorum. Mesela burada morlarla bir çatışma durumu söz konusu. O yüzden bu tarafa yöneleceğim. Üst tarafta da savunmada ihtiyaç olursa savunmaya yöneliyorum. Şu an burada sadece bu giriş noktasında bir savunma veriyoruz. Henüz kırmızıların bizim içimize girmesine çok fazla izin vermedik. Güzel bir şekilde savunmamızı yapıyoruz.
Morlara ise saldırımızı yapıyoruz. Yani morların içinden ilerlemeye çalışıyoruz. Şu an 12.000'lere çıktı puanımız. Gayet güzel gidiyoruz. Yani puan farkını gitgide açıyoruz. Dakika başına gelen puan gerçekten ciddi bir noktaya ulaştı. Şu ana kadar her şey olması gerektiği gibi gidiyor arkadaşlar. Gerçekten bir kanyon çarpışmasında bu şekilde hamleler yapmasınız. Bu savaş görüntüleri sizler için çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şu anki bizim ittifakımız yapılması gereken her şeyi yapıyor arkadaşlar. Kesinlikle buradan güzel dersler çıkartabilirsiniz. Güzel bir savunma yapıyorlar Kırmızı İttifak. Mor İttifak içerisinde güzel bir ilerleme yapıyorlar. Çünkü arka taraflarda durmanın hiçbir alemi yok. Her zaman ön safları sıklaştırıyorsunuz. Eğer içinize girmeye çalışan bir ittifak olursa da zaten orada dediğim gibi paralı askerler onların bir süre oyalıyor. Siz de o an hemen fark edip oraları destek takviye atabilirsiniz ele geçirilmeden önce. Tabi burada da şu çok önemli arkadaşlar. Özellikle ittifak yöneticileri haritaya çok hakim olmalı. Nerede ne oluyor, ne bitiyor sürekli takip etmeliler. Tabii siz de bir üye olarak kendinize düşen görevi, intikallerinizi hani savunmaya mı daha çok ihtiyaç var, saldırıya mı daha çok ihtiyaç var konusunda ona göre hareket edersiniz. Savunma daha çok ihtiyaç olsaydı kırmızı tarafa daha fazla intikal yollayacaktım. Saldırı yönünden daha çok ihtiyaç varsa da mor tarafa daha çok yollayacaktım. Şu an iki bir tarafa, bir tarafa şeklinde birazcık dengeli bir şekilde hareket ediyorum. Hemen iyi takip yapıp nerede ne ihtiyaç varsa o tarafa yöneliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 200'den fazla yakıt biriktirdim. Zaten artık hatta 300'lere bile yaklaştı. Çok fazla ihtiyaç olmadığı sürece yakıtımı harcamıyorum boş yere. Bir özet geçecek olursak arkadaşlar, birinci aşama bölgenizdeki yerlerin işgali ve rakibi tanıma aşaması diyebilirim. Birinci aşamada hızlıca bir dağılım yapıp tek bir koldan ilerleyerek kendi bölgenizdeki yerleri ele geçiriyorsunuz hızlıca ve daha hızlı bir şekilde puan toplamaya başlıyorsunuz. Birinci aşamanın son kısmında ise geçiş noktalarından karşı ittifağa geçiş yapıyorsunuz ve onların durumunu bir gözlemliyorsunuz. Buradan hangi ittifa savunma, hangi ittifa saldırı yapacağınızı tespit ediyorsunuz. İkinci aşamada ise başlangıç evresinde hemen kale açılacağı için kalenin etrafında hazır intikalleriniz olmalı ve hızlıca kaleye giriş yapmalısınız. Böylece kaleye giriş yaptığınızda rakip ittifakı kendi alanınızdan kovabiliyorsunuz ve oradan da kendinize bir geçiş yolu yapabiliyorsunuz. Artık geçiş mi yaparsınız, savunma mı yaparsınız? O tabii ki karşınızdaki rakibin durumuna göre değişir. İkinci aşamanın sonlarında ise orta merkez için yani donuk istihkam dediğimiz nokta için hazırlık yapmalısınız. Bu hazırlıkta nedir arkadaşlar? Şöyle gördüğünüz gibi ikişerli donuk istihkama geçiş noktaları var. Ve şu an bütün noktalar bizim kontrolümüz altında. Yani şu an mavi takım, bizim takım size ne yapılması gerektiğini en iyi şekilde gösteriyor diyebilirim. Diğer takımlar da buna izin vermişler. Artık izin mi vermişler yoksa çok mu güçsüzler bilemiyorum ama zannetmiyorum bu kadar güçsüz olduklarını. Bence kırmızı takım savunma gösterebilirdi. Yani kendinin geçiş noktalarını kaybetmeyebilirdi. Bence kırmızı takım bu işi bilmiyor pek arkadaşlar. Bu oyunu tam çözememiş ve doğru taktik uygulayamıyor. Doğru taktik uygulayamadığı için de önemli noktalarını kaybediyor. Birazcık böyle bize hamle yapma gibi bir hataya düşmüşler. Bizim içimize girmeye çalışıyorlar ama çok yanlış bir taktik. Yani bize hamle yapmak yerine morlara hamle yapmalılardı ve kendi alanlarını savunmalılardı. Kendi alanlarını savunmadıkları için donuk istikama geçiş noktalarının hepsini kaybetmişler. Ve içeri çok hızlı bir şekilde birlik yollayamayacaklar. Sonradan geri aldılar ama tabii bu geri almak onlar için bayağı bir vakit kaybı oluşturdu. İçeri atabilecekleri birlik sayısını azaltmış oldu. Şu an ben de içeri giren kişilerden biri olacağım. Donuk istikamı ilk almak çok önemli arkadaşlar. Çünkü ilk aldığınızda dediğim gibi uzunca bir süre kaybetmiyorsunuz. Çünkü sürekli 5 dakika arayla paralı askerler yenileniyor. Bu 5 dakikada önemli bir 5 dakika. Çünkü 5 dakikada siz illaki içeri 1-2 birlik atıyorsunuz. Yani her türlü kaybetmemiş oluyorsunuz.
donuk istikamı ilk alan %90 elinde tutuyor diyebilirim. Şu ana kadarki gözlemlerim de o şekildeydi. Ha, imkansız mı? Elbette imkansız değil. Sonradan girip de ele geçirebilirsiniz. Ama bunu gerçekten çok fazla noktadan yoğun bir şekilde yapmalısınız ve bunu yaparken arka kısımları da unutmamalısınız. Çok donuk istikamı almak üzerine ortaya yoğunlaşırsanız bu sefer kendi içinizdeki bölgeleri kaybedip dakikada aldığınız puanı çok düşürebilirsiniz. Yani her açıdan zor arkadaşlar. O yüzden mümkünse ilk anda almaya çalışın. Şu an mesela bizde de olan durum o. 12.000'den 10.000'lere düştü dakika başı topladığımız puan. Ama bu düşüş bizi çok etkilemeyecek. Çünkü zaten o farkı oldukça açmıştık. Puan farkı zaten 50.000'lere yaklaştığı için bizim buradaki dakikadaki kaybımız bizi çok fazla etkilemeyecek. Hani ortayı kaybetsek bile eskaza zaten kaybetmeyeceğiz gibi görünüyor. Yani oradan 50.000 puan alsalar bile bizi geçemeyecekler muhtemelen. Ama yine de son dakikaya kadar bırakmayın arkadaşlar. Tabi burada sadece puan farkından vesaire değil, son dakikaya kadar bırakmamanızın bir sebebi de sizin kişisel sıralamanız. Kişisel sıralamanıza göre de bir ödül alacaksınız. O yüzden son ana kadar aktif bir şekilde katılım göstermelisiniz ve daha çok puan almaya çalışmalısınız. Ben şahsen FC 4'üm. İttifamda FC 5'ler var. O yüzden hani ilk 3, ya kendi ittifam adına konuşuyorum. İlk 3 gibi bir şey hedeflemiyorum açıkçası. Zaten istesem de yapamam balinalar varken. Ama en azından kendi ittifamda şöyle bir 6, 7, 8 gibi bir sıralama elde edebilirsem genel sıralamada 20 civarlarına bir sıra elde etmiş olurum. Çünkü bildiğiniz gibi 3 ittifak var ve 3 ittifakın toplam kişi sayısına göre bir sıralama yapılıyor. Yani her taraftan 6'şer kişi gelse, 7'şer kişi gelse atıyorum 20'li bir sıralama elde edebilirim. Tabi burada 20 ile 50 arasına girmek var. 10 ile 20 arasına girmek var. O yüzden mümkünse siz ilk 20'ye girmeye çalışın arkadaşlar. Yani benim gibi orta seviyeli bir oyuncuysanız hedefiniz ilk 20 olabilir diye düşünüyorum. Ama tabi balina tipi bir oyuncusanız mutlaka ilk 5, ilk 10 gibi hedefleriniz olacaktır. Ben şahsen kendimce elimden geldiğince size güzel taktikler vermeye çalışıyorum burada. Umarım sizlere faydası olur ve güzel puanlar toplayıp güzel sıralamalar yaparsınız. Şu an gördüğünüz gibi 200.000'lere ulaştı puanımız. Artık puan farkı da 50.000'i aştığı için rakipte de bir böyle bir salmışlık durumu var gibi sanki. Çok aşırı bir çaba göstermiyor gibiler. Ben şimdi artık bol bol yakıtlarımı kullanmaya başlıyorum. Çünkü artık son aşamadayız ve son 14 dakikadayız. Rahatça yakıtlarımı kullanabilirim. Merkezde şu anda rahat konumdayız. Çok fazla atak yok açıkçası. Kırmızılar dediğim gibi biraz salmışlar gibi, sanırım artık kazanamayacaklarını kabullendiler. Sadece kişisel oynuyorlar diyebilirim. Yani kendileri kişisel puan almak için etrafa saldırıyorlar diyebilirim. Çünkü eğer donuk istikamı saldırırlarsa sıra bekleyecekler arkadaşlar. Orada 10-15 kişi beklemesi onlara hiçbir fayda sağlamayacak bu dakikadan sonra. O yüzden onlar da kişisel hedef düşünerek kişisel saldırılar yapıyorlar muhtemelen. Az kişinin olduğu noktalara saldırı yapıyorlar. Siz de burada eğer olur da ittifakınız çok güçlü bir ittifak değilseniz, yani ikinci falan olacaksınız, kişisel düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani gereksiz yere donuk istikama birlik yollamayın kaybeden konumdaysanız. Siz puan kazanabileceğiniz yerlere saldırı yapın. Puan kazanabileceğiniz yerleri de nasıl tespit edebilirsiniz? Paralı asker olan yerleri tercih edebilirsiniz. Paralı askerleri çünkü yenmek çok zor olmuyor. Onları daha kolay yenebilirsiniz. O noktaları tespit edip oralardan yürüyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu tarz fırsatlar elinize mutlaka geçecektir. Gördüğünüz gibi onlar da öyle yapıyorlar. Çok fazla ortaya giren olmuyor. Yani 5 kişiden fazla girmiyorlar ki sadece puan alacak kadar giriyorlar, öyle söyleyeyim. Bu arada morlar da kendini toparladı tabi. Şu an puanlar, dakikada alınan puanlar birbirine oldukça yaklaştı. Maviler ve kırmızılar merkeze başta yöneldikleri için morlar da bunu fırsat bilip kendilerini toparlama fırsatı buldular. Hatta bizden bile bölge almaya başlamışlar. Tabi biz yoğun bir şekilde içeri girdiğimiz için oraları biraz zayıf bırakmak durumunda kaldık. Şimdi ben de hemen o noktalara takviyeler göndereceğim. Bir yandan ne olursa olsun merkezi kaybetmemek için de oradaki sayıyı da onun altına düşürmemeye çalışıyoruz tabii ki. Yani
Yani burada birazcık aktif olmak ve atak olmak çok önemli arkadaşlar. Yani mesela şu an hazırda bekleyen 2 tane birliğim var. Onların hazırda beklemesinin hiçbir manası yok. O yüzden onları atak yapabileceğim yerlere konuşlandıracağım. Şöyle bakıyorum. Yenebileceğim bir yerlere gideyim. Yani yenebileceğiniz gibi yerlere gidin arkadaşlar. Çarpışma durumundan bakın. Yoksa yenemeyeceğiniz bir yere gidecekseniz sadece öldüğünüzde kalırsınız. Ölüp dirildiğinizde kalırsınız. Daha az puan kazanırsınız. O yüzden galibiyet elde edebileceğiniz yerlere giderseniz daha çok puan kazanabilirsiniz. Mesela gördüğünüz gibi burada sadece paralı askerler var. Paralı askerleri yenebileceğim için bu tarafa yöneldim. Bu arada Hector'um da ölmüş. Onu da diriltmek gerekecek. Şu an bir tane intikalimiz savaşta. Bir tane intikalimiz de hazır bekliyor. Evet, gördüğünüz gibi paralı askeri rahat bir şekilde yeniyoruz arkadaşlar. Evet, buradan sonra birazcık hızlandırdım sizler için. Artık son 5 dakikaya atladım arkadaşlar. Çünkü oldukça durağanlaşmıştı diyebilirim. Artık kırmızılar mağlubiyeti dediğim gibi kabullendiler ve çok fazla atak yapmıyorlar. Daha çok kendileri puan almaya bakıyorlar. Biz de mesela şu an kırmızılar gördüğünüz gibi morların içine bayağı bir giriş yapmış. Çünkü biz de savunma yaptığımız için puan alamayacaklarına akıllı bir hareket yapıp morlara yönelmişler. Ama bu hareketi tabii çok çok önce yapmaları gerekiyordu. En başta yapmaları gerekiyordu. En başta bunu yapmamaları onlara kaybettiren taraf oldu. Tabii ki bizim aktif ve güçlü olmamızın da bunda payı var diyebilirim. Yani bu mücadele sizlere arkadaşlar ne yapmanız gerektiğini çok güzel bir şekilde gösterdi. Her aşamada mavi takımın yaptıklarını takip ederseniz güzel bir galibiyet alırsınız diye düşünüyorum. Ben de bilmiyordum bu kadar keyifli geçeceğini. Benim için de oldukça keyifli geçti mücadele. Hatta bazı kısımlarda böyle dondum kaldım. Böyle hazırda bekleyen intikallerim vardı. Boş boş bekliyorlardı. Çünkü bir oraya bakıyorum, bir buraya bakıyorum. Her yerde her şey çok yolunda gidiyor. Hani bir an nereye, ne yapsam, nereye gitsem konusunda böyle bir dondum kaldım diyebilirim. Böyle izlemeye, film gibi izlemeye daldım mücadeleleri. Yani siz sakın bu hataya düşmeyin. Benim yaptığım gibi hazırda birliklerinizi boşuna bekletmeyin. Sürekli atak olun arkadaşlar. Sürekli bir savaşın içinde olun. Gerekirse ölün, dirilin ama mutlaka savaşın ve puan kazanın. Artık savaşımızın sonuna geliyoruz. Artık son 1 dakikadayız arkadaşlar. Birazdan sizler sonuçları paylaşacağım. Puan olarak da güzel bir puanda bitiriyoruz etkinliği. Bakalım sıralamada ilk 20'ye girebilecek miyiz? Gerçi ilk 20'ye giremesek de genel olarak ödülleri zaten çok güzel bir etkinlik. Buradan elde ettiğimiz jetonlarla güzel bir şekilde ödüller alıyoruz. Ateş kristali alıyoruz. İşte de tılsım donanım eşyaları alıyoruz. Kendi mağazası var. O yüzden buradan birincilik ödülleri oldukça tatmin edici oluyor zaten. Evet, artık son saniyeler. Ah be, 23. olmuşuz. Çok az daha bir puan toplayabilseydim, ilk 20'ye girebilseydim iyi olacaktı ama gene de genel olarak ödülleri çok iyi olduğu için sıkıntı yok arkadaşlar. En fazla bir iki mitik parça kaybetmişizdir. Evet, kendi ittifakımızda 8. olmuşuz. Bizim ittifak genel olarak çok başarılı, güzel puanlar toplamış. Ödüllerimiz de zaten birinci ittifak ödülleriydi. Şuradan baktığımızda birinci ittifak olarak sıralama ödüllerinden bunu aldık. Kişisel sıralama ödülümüzden de bunu aldık. Evet, dediğim gibi çok az bir hızlandırıcı ve mitik parça farkı olmuş.
Evet arkadaşlar, elimden geldiğince güzel bir kanyon çarpışması videosu yapmaya çalıştım. Ama bu etkinlik daha çok yeni bir etkinlik olduğu için akıllarınıza takılan sorular olabilir. Sorularınızı mutlaka yorumlarda yazın arkadaşlar. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.